her gün dini olan menbadan bir şey oraya yazayım. Mesela lidu lil mevt ve ibnu lil harab. Değişmeyen kanun. Karşı gelebilecek var mıdır? İşte bu kadar. Lidu lil mevt ve ibnu lil harab. Ölmek için doğununuz, yıkılacak binaları yapınız. Değil, ya bu. Uyanın ey insanoğlu. Uyanın. Hakikatları görün, öğrenin ve takip edin. Bu söz değişmez bir kanunun ifadesidir. Lidu, doğunumuz. Doğan kimse ne için doğar? Ölmek için doğar. Her doğan ölümden nasibini alacaktır. Her doğan mahluk. Bu hesap aslında insanoğluna. Lidu lil mevt. Arapça. Peygamber sözü. Peygamberler insanları uyandırmak için gelen kimselerdir. Çünkü insan gafildir. İnsan öğrenmek için gelmiştir. Efendim, dünyaya erik gelip koruk gitmek için gelmedi. Lidu lil mevt. Gökyüzünden peygamberlere bildirilmiş olan hakikat, onlar da bize bildirilmiş oldukları hakikattır. Hiç şüphesiz. Peygamberler ne iş yapar? Peygamberlerin işi insanları uyandırmaktır. Ve insanları yapacakları işi, tutacakları yolu onları göstermek içindir. Din aslında yeryüzündeki insanların ahenkli bir yaşayışla yaşamalarını ve onların nizam ve intizamlarını bildirmek için bütün peygamberler geldi. Her din bu hizmeti yapar. Her din insan hayatına ahenk vermek için geldi. Şimdiki zamanda peygamberi dinlemiyorlar. Dinlemedikleri vakitte işte böyle perişan oldular. Lidu lil mevt. Ölüm için doğunuz. Doğacaksınız. Öleceksiniz. Doğarsınız. Ölmek için. Doğan kalmak için doğmuyor. Ölmek için doğuyor. Hiçbir doğan sağ kalamaz. Ölüm peşindedir. Ve ibnul harab. Binalar yapınız. Saraylar yapınız. Konaklar yapınız. Hisarlar yapınız. Kaleler yapınız. Yaparsınız. Lakin sonu ne? Akıbeti nedir? Harap olacaktır.
nice şehirler, nice konaklar, nice saraylar şimdiye kadar yıkılmış ve haram olmuş. Yerlerinde şimdi toprak. Onu halbuki yapmak için ne kadar insanoğlu çalışmış. Boşuna çalışma diyor. Şimdiki 21. asrın şaşkın insanı da bu sözü belki hiç işitmemiştir. Bu peygamber sözüdür. Gökyüzünden gelen emirdir. Bildirilmek için. Evet. Bunu 21. asrın insanının peygamberlerle alışverişleri kalmadı. 21. asrın insanların alışverişi kiminle? Şeytanla. Veya şeytanlarla. Veya ifritle. Veya ifritlerle. Kadınla veya kadınlarla. İşleri bu. İnsan, 21. asrın insanı. Hakikatlere bakmıyorlar. Onlar onun için başka mıntıkaları bırakalım biz. Başka yerleri Mekke-i Mükerreme'yi belki 70 sene evvel ziyaret etmişim. Cenab-ı Hak o şeref verdi. Evet. Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere harem-i şerifler mütevazı halinde herkes öyle oranın mimarisi neyse ne planla bilmem nelerle hesaplamışlar. Yok, eski tarihin içerisinden gelme usulleriyle onlar evlerini yaparlardı. Basit evler, toprak evler, hasır evler, yani belki İbrahim peygamber Ala Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından beri yaşayış tarzı muhafazaya çalışaraktan öyle yaşarlardı. Gelen sığınırdı, gelenleri sığardı harem-i şerif. Şeytan bu 20. asrın gelişinden bir belki 40 sene geçmiş veya 45 sene geçmiş ki şeytan oraya hükmeden meliklerin aklına bir şey koymuş. Ne gibi bir şey? Demişler ki şimdi 2. harp bitmiştir. Harp dolayısıyla insanlar hac için gelemiyorlardı, sığışırlardı. Şimdi şeytanın verdiği fikir onlara. Şimdi dedi, ilk Hac-ı Ekber'de hazır olmuştum. 45'te
46'da 47'de Mekke-i Mükerreme'de hacılık ilk Hacı Ekber senesinde Cenab-ı Hak beni orada bulundurdu da tam eski tertip. Mekke-i Mükerreme'de öyle, Medine-i Münevver'de öyle. Arada sakin haftanın salat etemü teslim. Ve rahat bir hac ve ziyaret yapmış idi. O zaman belki yani ilk Hacı Ekber olduğu ikinci harpten, büyük harpten dolayı belki oradaki şeye göre yani şimdi 1 milyon civarında hacı geldi. Harp durduğu için herkes aktı. Ve o 1 milyon hacı oraya geldiği halde elhamdülillah ne Mekke-i Mükerreme'de dışarıdan namaz kıldım ve ne Medine-i Münevvere'de dışarıdan namaz kıldım. Doğrudan Harem-i Şerif'in içerisine girerdik. Serbest. O kadar kalabalık. 1 milyon insan kolay değil. Ve Harem-i Şerif istihab ederdi. Ve daha boş saflar vardı. Hasıl canım Medine-i Münevvere'de aynen dışarıda namaz kılmadım. Cuma namazını bile içeride kıldık. Şimdi bu aklı evvel sayıyor kendilerini Suudiler. Dediler ki halk çoğalacak, şimdi çoğalıyor. Bu Harem-i Şerif bunları sığmaz. Ne yapalım? Genişletelim. Tevsiatül Haremeyn-i Şerifeyn geldi işte o zaman. Genişletelim ki ne kadar insan gelirse Hüccacı Kiram hepsini istihab etsin. Bunların itikadı çok zayıftır. Çünkü bilmezler ki ben bir davet yapsam evime, evimin istihabına göre yaparım. Cenab-ı Hak Kadir-i Mutlak bunların davet ettiği vakitte yerim burası, Harem-i Şerif buna sığdıramazsa o nasıl Allah olur? Bunu düşünemediler. Tevsiatül Haremeyn-i Şerif'i genişletelim Harem-i Şerif'i gelen hüccac rahat tavaf etsin, rahat konuklasın, rahat hac etsin, ziyaret yapsın. Bu fikirle başladılar yıkmaya. Yıka, aça, yıka, aça. Ne eski Mekke-i Mükerreme kaldı. Bir Kabe-i Muazzama'dan başka bir Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin şeyi kaldı. Ziyaret ya. Onun dışında her şeyi yıktılar. Yerine yaptılar. Yaptıklarını az görüp onlar da yıktılar. Ne yaptılar? Gökdelenler yapmaya başladılar. Ve Mekke-i Muazzama'nın biraz açığında öyle bir binalar yaptılar ki ne Avrupa'da var ne Amerika'da var.
İşte bunlara söylüyorum. Biz Avrupalıları geçtik. يَتَتَوَلُونَ fil bunyan. Peygamber sözü. Ahir zamanın ümmetleriyim. Ben daha yüksek nida yapacağım. Yok. Ben daha yükseğini yapacağım. Diye diye birbirleriyle zıtlaşarak gökdelen dedikleri efendim Nemrut kulelerini diktiler. Bunlar bu haberi duymadı demek. Lebnuli harap. Yap 80 kat. 100 kat. 150 kat yap. Akıbetini peygamber söyledi. Aleyhisselatü vesselam. Lidu lil mevt. Ölüme hazırlanınız. Çünkü herkes her nefis ölümü tadacaktır. Ve böyle harap, dünyanın harap olacağına da inanınız. Yıkacaktır Allah dünyadaki bütün binaları. İnne zelzelete saati şey'un azim. Yıkacaktır. Yumruk kadar taş kalmayacaktır. Bunu da biliniz. Bunlar inanıyor mu, inanmıyor mu bilmiyor. Bilmiyoruz. Yani bu hadis-i şerifi görmediler mi? Uydurma hadis diyerekten de diyemez. Çünkü manası tamam. Lidûlil mevt ve lidûlil harap. Bu bir denizleri açar bize. Bu kadar yetişir. Bu kadar yetişir. İşte bunun gibi bir şeyi söylediğimiz vakitte bütün dünya işitmelidir. Arabı, çorabı, Türk'ü, Arabı, efendim, Acemi, Arabı, Mağrib ehli, Maşrik ehli, hepsi bilecek. Buna hayır diyebilecek adam yok dünyada. Bu hadis-i şerif hayır olmaz böyle şey diyecek kimse yok. Lidûlil mevt, çarkı felek dönüyor. Senin de kellen gidecek orada. Sen de tanıp geçeceksin. Bina yapmış şimdi. 50 kat, 60 kat, 70 kat bina varmış Mekke-i Mükerreme'nin dışında. Bir de saat oturturlar. Oturmuşlar oraya ki bakan Londra'da olan Big Ben derler ona. Büyük çan derler. Onun gibi bir de saat yapmış oraya. Ya men teşebbehe bi kavmi fehuve minhum. Şimdi o mukaddes yerde kilisenin çan kulesi gibi kule yapıp saat koymanın ne manası var? Herkes elde 10 tane saat var. Kimse başını kaldırır, oraya bakar, neye zayi ettin sen o parayı? Allah soracak bunlara. Kolay değil hesapları. Allah bizi affeylesin. İşte bir hadis bu. Bu söylemeyi istediğimiz kadar söyleriz. Allah'ın izniyle. Deniz derya bu. Lakin bu kadarla iktifa edelim. Cenab-ı Hak akıbetimizi hayır eylesin. Fatiha. Allah bizi affeylesin.